Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Arduino kullanarak su sensörünün uygulamasını yapacağız. Uygulamaya geçmeden önce sensör hakkında bir bilgi sahibi olalım. Birbirine paralel olarak dizilmiş iletken hatların su ile teması sonucu sensör analog pinden dirençlerini almamızı sağlayan bir sensör çeşididir. Sensörün üzerinde görmüş olduğunuz gibi bir iletim yolları vardır. Bu iletim yollarının miktarı toplamda 10 adettir. Eğer üzerine su geldiği zaman birbirleri arasında bir etkileşim meydana geliyor. Yani iletkenlik oluşuyor. Bu iletkenlik miktarına bağlı olaraktan da bizim S ucundan mikro işlemcimize yani Arduino'ya bilgi veriyor. Sensörümüzün toplam 3 tane ucu vardır. Artı besleme, eksi topraklama. S ucu ise bizim analog ucumuz yani sensöre bağlanacak olan uçtur. Peki su sensörünün çalışma mantığı nasıldır? Su seviye sensörünün çalışması oldukça basittir. Suya maruz kalan paralel iletkenler direnci su seviyesine göre değişken bir direnç, tıpkı bir potansiyometre gibi davranır. Dirençteki değişiklik sensörün üstündeki su yüzeyine olan mesafeye karşılık verir. Sağ taraftaki efektimizde gördüğünüz gibi su miktarı arttıkça direnç miktarımız azalmaktadır. Aynı şekilde su miktarı azaldıkça direnç miktarımız artmaktadır. Bunun sebebi su iletken bir madde olduğundan birbirine paralel bir şekilde dizilmiş olan bu yollar iletkenliğini kaybediyor. Yani direncimizin artması iletkenliğimizin düşmesi demektir. Bizim sensörümüz ne kadar çok suya temas ederse o kadar çok fazla sinyal verecektir. Su miktarının oranı bize verecek olan sinyalin oranına ters orantılı bir şekildedir. Su sensörü için kurduğumuz devre budur. Devremizde bir adet sensör, bir adet buzzer ve bir adet led bulunuyor. Sağ baştan başlayacak olursak ledimiz Arduino'muzun 3 nolu pinine bağlandı. Daha sonra bu 3 nolu pinden bir adet direnç eklendi. Eklenen dirençten ledimizin artı ucuna akım gidecek. Eksi uçtan çıkan akım GND hattı ile devreyi tamamlayacak. Daha sonra bir adet buzzer'ımız bulunuyor. Buzzer'ımızın artı ve eksi olmak üzere 2 adet ucu bulunmaktadır. Artı ucundan 11 nolu dijital çıkışa bağladık. Daha sonra eksi ucunu ise breadboard'umuzun eksi topraklama hattına bağladık. Su sensörümüzün eksi, artı ve analog olmak üzere 3 adet bacağı bulunuyor. Eksi bacağı breadboard'umuzun GND hattına, artı bacağı direkt Arduino'muzun 5 voltuna bağlandı. S yani analog okuyucu bacağını ise Arduino'muzun A0 hattına bağladık. Bu devremiz ile sensör belli bir seviye yani su seviyesini algıladıktan sonra bize buzzer ve led ile uyarı verecek. Devremizi breadboard üzerine kuracak olursak. Breadboard üzerindeki devremiz bu şekildedir. Devremiz mantıksal olarak baktığımız led, buzzer ve su sensör olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. En baştan başlayacak olursak ledimizin artı bacağını bir adet 220 ohmluk direnç bağladık. Direncimizin artı ucunu unumuzun 3 nolu dijital pininden besledik. Daha sonra eksi ucunu ise breadboard'umuzun topraklama kısmına bağladık. Buzzer'ımızın artı ucunu ise unumuzun 11 nolu pinine bağladık. Eksi ucunu direkt topraklama hattına çektik. Daha sonra su sensörümüzün 3 tane bacağı var. Bunlardan bir tanesi artı, eksi ve analog olmak üzere 3 adet bacağı bulunuyor. Sol baştan başlayacak olursak ilk baştaki bacağı besleme artı bacağı, ortadaki eksi, en baştaki ise S analog bacağı. En baştaki artı bacağını breadboard'umuzun artı kısmına bağladık, iletim hattına. Eksi bacağını aynı şekilde breadboard'umuzun eksi kısmına bağladık. Analog pinini ise Arduino'muzun A0 pinine bağlantısını yaptık. Daha sonra breadboard'umuzu en baştan artı ve eksi kutuplarını Arduino'muzun 5 volt ve GND uçlarına bağladıktan sonra devremizi genel olarak kurduk. Şu an elimde 2 adet peçete var. Bunlardan bir tanesi nemli, ıslak, diğeri ise kuru peçete. Öncelikle nemli ıslak peçeteyi sensörümüze değdiriyoruz. Gördüğünüz gibi sensörümüz çalışıyor. Devremiz mantıksal olarak çalışıyor. Bize sensör ıslaklığı algıladığı an buzzer ve led ile sesli ve görüntülü olarak ikaz veriyor. Kodlama kısmına geçecek olursak.
Arduino'muz için yazdığımız kod burada. İlk önce kodumuza define komutuyla buzzer ve ledlerimizi tanımlayarak başlıyoruz. LED'imizi 3 nolu pine, buzzer'ımızı ise 11 nolu pine bağlamıştık. Daha sonra integer tipinde bir adet değer adında değişken belirliyoruz. Daha sonra setup kısmına geldiğimiz zaman 9600 band genişliğinde bir adet serial begin oluşturuyoruz ve ledlerimiz ile buzzer'ımızı output olarak tanımlıyoruz. Bu iki pinimiz bizim çıkış pinlerimizdir. Load kısmına geldiğimiz zaman oluşturduğumuz integer tipindeki değer adındaki değişkenimizi analog read A0 komutu ile sensörden gelen değer değişkenine eşitliyoruz. Ve bunu serial println ekrana yazıyoruz. Eğer bu değişken 300'den fazla ise buzzer'ımız ve ledimiz aktif hale gelecek. 200 milisaniye bekleyecek. Daha sonra pasif hale gelecek. Bu değer 300'ün altına düşmediği sürece bu sürekli tekrarlanacak. Bir saniyede 5 kere ledimiz ve buzzer'ımız aç kapa konumuna gelecek. Eğer değerimiz 300'ün altına inerse buzzer'ımız ve ledimiz kapanacak. Ve bu kodlar loop döngüsünün içerisinde olduğu için sonsuza kadar sürekli değer okuyup okunan o değere göre ledimiz ve buzzer'ımız aktif veya pasif hale gelecek. Videomuz buraya kadardı. Eğer video ise faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.